Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane bir bandana anlatımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bu modeli hem şal hem bandana olarak kullanabilirsiniz. Boyunluk olarak kullanabilirsiniz. Şık bir model. Çok da hafif ve zarif bir model. Şöyle tam yaza uygun, kullanım açısından yine rahat olan, kullanımı rahat olan bandanalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi arttırarak devam eden, yine ilerleyen bir model. İlk motifte ne yaptıysak yine ikinci, üçüncü motif sıralarında da aynı sistemle ilerleyecek. Bu yüzden de yine böyle birkaç sıra sizlerle paylaşımını yapıp sonrasında dilediğiniz yere kadar ben tamamını yaptım. Bandanamın tam ortası şu üst kısmında düz olan kısmına kadar örüp bıraktım. Ölçü olarak yetişkin boy bir bandana ölçüsü oldu. Sizlerle son olarak da ölçüsünü zaten bu dilimleri yaptığınızda o ölçüye ulaşacaksınız siz de. Hemen malzeme bilgisini vererek bandanamızın yapımına başlamak istiyorum. Şöyle arkaya ben bandanamı koydum, arka fonda görünsün. İp olarak yine koton bir ip kullanıyorum. Böyle hardal kamel rengine yakın güzel tatlı bir renk. Yine tığımda 2,5 milim bir tığ. Eğer eliniz çok sıkıysa 3-3,5 milim tığlarla örmenizi tavsiye ediyorum. Normal gevşeklikte ise benim gibi 2,5 milim tığ ideal. Zaten şu gördüğünüz boyutu yakalayacaksınızdır. Şöyle başlayalım, ipimizi alıp öncelikle bir şöyle ilk zincirimi buraya attım, düğüm ilk zincir olarak kabul ediyorum. 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tığıma bir kez doluyorum. İlk çektiğim zincir içerisinden şöyle iki kanadına birden tığıma batırıp şöyle önce 2 sonra 2 ikili trabzan yaptık. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan, toplamda 4 tane ikili trabzan yapacağız. Bu boşluğa. İlk başlangıcımız, ilk motifimizi kuruyoruz, modelimizi yani şu kısmı. Sonra 2 zincir çektim. Yine tığıma bir kez doluyorum. Yine aynı yuvaya şöyle battım. Bakın ipimi dolayıp bir çıkıyorum. Sonra ipimi doladım, 2 çıktım. İpimi doladım, 3 çıktım. Üçüncüyü çıktım. Yani tığıma bir kez dolayıp aynı başta ikili trabzan yapmıştım. 2 seferde çıktım ilmeklerimi 2 2. Burada da bir dolayıp 3 seferde çıkıyoruz. Üçlü trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Hemen bu sıradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Ve sıradaki trabzanımı tam bu alt sırada 4 trabzan yapmıştık. İlkinin tepesine yine bir trabzan yaparak bu yanda da şu model sıramız devam ettireceğiz. 4 tane trabzanımız oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen ipime tığımı bir kez ipime doluyorum. Pardon, ipimi tığıma bir kez dolayıp 1 2 trabzan atlayıp sondaki trabzan tepesine ilk trabzanımı yaptım. Sıradaki 3 trabzanımı da bu boşluğa yapıyoruz. 1 2 3. 2 seferde çıktığımız trabzanlarımız. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığımı ipime bir kez dolayıp 1 2 üçüncü zincir içerisine bakın şöyle ters tarafından görünüyor. Biz şu görünen şu dişleri sayıyoruz zincirlerimizin. 1 2 3 4 şöyle 1 2 3 seferde çıktığımız trabzanımızı yaptık. Yani tığıma ipimi bir kez doladım. Sadece bu sonlarda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Böyle çok potlaşmasın, form bozulmasın diye yanlarda daha rahat böyle düz bir görüntü olsun diye sadece sonlarda 2 zincir çekip 3 seferde çıkıyoruz trabzanlarımızı. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, örgümü çevirdim. Tekrar ipimi tığıma bir kez doladım. Sıradaki hemen yanındaki bu boşluk içerisine
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın aynı ipimi bir kez dolayıp bu trabzanları 2 seferde çıkıyorum. Sadece sonlardaki şu köşeye yaptığımız şu boşluklardaki tek trabzanı 3 seferde çıkacağız. Hemen yanındaki bu dörtlü trabzanın ilkinin tepesine de dördüncü trabzanımızı yaptık burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik ve artık modelimizi kanatlarını yaparak ilerleteceğiz. 5 zincir çektikten sonra bakın burada 9 zincirimiz vardı. Şu görünen şu bir düz yatay olarak görünen bu dişlerimiz, ben buna öyle diyorum. Siz ne derseniz, 1 2 3 1 2 3 4 5.'ye tam 5.'nin tepesinden sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yine tığıma ipimi dolayıp bir kez hemen sıradaki yani yan taraftan ilerlettiğimiz şu dörtlü trabzanlarımızın tam böyle dördüncünün tepesine ilkini yapıyoruz. Diğer 3 trabzanımızı da yanındaki boşluğa, bu 6 zincirlik oluşturduğumuz sıra başlarında oluşturduğumuz boşluğa yapıyoruz. Hemen bakın 2 zincir çektim. Bir üst sırada yapacağım bu yuvayı oluşturuyorum, bu boşluğu. Tekrar şöyle ipimizi sayalım. 1 2 3 dördüncü, alt sırada 3 demişim sanırım ama dördüncü zincir tepesine 1 2 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, örgümü çevirdim. Hemen sıradaki boşluğa 3 trabzan, ikili trabzan, 2 3 dördüncü trabzanımızı yine hemen alt sıradaki o 4 trabzanın ilk trabzan tepesine sabitledim. 4 tane trabzan yapmış olduk. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bakın modelimizin bu alt sırada yapmış olduğumuz 5 zincirlik kısmın tam şöyle sonuna doğru bir sık iğne içerisine yapıyoruz. İkinci sık iğnemizi tam bu bir sık iğne yapmıştık. Yani 9 zincir üzerine sabitlediğimiz bu sık iğnenin içine yaptık. Tekrar 3. sık iğnemizi de yanındaki 5 zincirlik boşluğa yaptık. Burada bir sık iğneydi, 3'e çıkardık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde 1 2 3 4. trabzan tepesine ilk trabzanımı yapıyorum. Sıradaki 3 trabzanımı da boşluk içerisine yapıyorum. 4 trabzanımız oldu. 1 2 zincir çektim. Yine 1 2 3 dördüncü trabzan zincir içerisine şöyle yakından göstermek istiyorum. Tam içerisine önce 1, sonra 2 çıkıyorum, sonra 2 çıkıyorum. Bu şekilde köşelerimiz devam edecek. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve geriye çevirdim arkadaşlar örgümü. Şimdi burada ne yapacağız? Modelimiz, göstermek istiyorum burada da. Bakın biz şu kısımdayız. Önce 9 zincir çekmiştik. Şöyle göstermek istiyorum. Sonra modelimize şu kanatlarını sayalım. İkinci kanadında 5 zincir çekip 3 sık iğne yapmıştık. Üçüncü kanadında 5 zincir çekeceğiz. Şimdi pardon 6 zincir çekip 5 sık iğne yapacağız. Yani önce 9 zincir çektik. Sonra göstermek istiyorum. Bakın. Önce 9 zincir çektik. Sonra 2 sıra 5 zincir çekeceğiz. 3 sık iğne ve şimdi yapacağımız 5 sık iğne sırasında. Tekrar söylemek istiyorum. Önce 9 zincir çekerek modelimize başladık. Şuradan göstereyim bizim yaptığımız yerden de. Sonrasında 5 zincir çekerek şu kanatlarından bahsediyorum. 3 sık iğne yaptık. Sonra şimdi yapacağımız sırada yine 5 zincir çektik. Bakın arkadaşlar. Tamam, doğru ilerliyoruz. Şimdi 9 zincir çektik. Bu iki sırada da 5 zincir çektik. Şimdiki sıramıza geçtiğimizde
3 sık iğne ile tamamlamıştık. Şimdiki sıramızda 5 zinciri 6'ya çıkaracağız arkadaşlar. Yani ilk 9 zincirimizi çektik. 2 sırada 1 2 şu iki kanadını yani 2 sırada 5 zincirle bağlantı noktalarını oluşturduk. Şimdi de 6 zincire geçeceğiz. Şöyle göstereyim. 9 5 5 6 6 6 son 3 sırada da şu kanatlarını 6'şar zincirden yapacağız. Modelimizin bu kanat sıralarında hemen ne yaptık? 6 zincir çekmiştik. Bakalım 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Geriye döndük. 2 3 trabzan, 4. trabzanımızı hemen tam tepe alt sıradaki dörtlü trabzanın ilkinkinin tepesine batarak yaptık. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekeceğiz artık. Bakın 9'du 5 5 bu her model kurarken böyle olacak. Şimdi 6. kalan 4. sırayı yapıyoruz. Bu 6 5. ve 6. sırada da 6'şar zincirle devam edeceğiz. Hemen yine şu sıradaki bakın alt sırada 5 zincirle oluşturduğum kanadın tam dibine bir sık iğne yaptım ve 3 sık iğnemiz vardı burada. Bu 3 sık iğne üzerine yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yine hemen sıradaki 5 zincirlik kanadın içerisine bir sık iğne yapıp burada da 5'e çıkarttık. Yani 1 2 3 4 5 tane sık iğneye çıkarttık. 1 ile başladık. Bir alt sırada 3 sık iğneydi. Şimdi 5 sık iğneye çıkarttık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar yine en son trabzan tepesine bir tane ve kalan 3 trabzanı da sıradaki boşluğa yapıyoruz. Bu şekilde 2 zincir çekerek yine 4. zincirimizin içerisine 1 2 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. Modelimizi şimdi tam yarısına ulaştık. 5 sık iğne olduktan sonra sonraki sırada şimdi biz şu 2 artırarak ilerlediğimiz için ikinci sıra modelimizin başlangıcına başlayacağız arttırmasına yanlardan ve bu ilk modelimizi de artık kapatacağız arkadaşlar. Bakın şöyle ilerliyor. Zaten şu dörtlü trabzanlara baktığınızda bu modelimizin kapanışını yaparken şimdi bu sırada da diğer iki modelimizin de arttırarak açılımını yapacağız. Bu şekilde bu model ilerleyecek. Şimdi hemen diğer sıraya geçeceğiz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 başlangıçlarımız hep 6 zincirli olacak. Şimdi çevirdik. Bakın şimdi burada yanda ve bir de sondaki bu tarafta arttırmamız olacak. Şu kısmı şu 9 zincirlik olan kısımları yapıp iki motifimizin açılımını yapacağız. Diğer motifimizin de böyle zaten ördükçe anlayacaksınız bu sistemi, yani bir iki motif sırası yaptıktan sonra otomatik çözmesi çok kolay bir örgü modeli. Bu modelimizi kapatırken diğerinin açılımını yaparak ilerleteceğiz. 6 zincir çekmiştik. Sıradaki boşluğa 3 ve dördüncüyü de tam bir alt sırada dörtlü trabzanın ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Bakın 4 tane. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 motifimizi, yani modelimizi ilk kurarken yaptığımız işlemi aynı bu şekilde yine ilerleteceğiz. 9 zincir çekmiştik. Burada da modelimizi kurduğumuz için 9 zincirlik ilk başlangıcımızı yapıyoruz. İpime tığımı dolayıp hemen 1 2 trabzan atlayıp sondaki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. Ve kalan 3 trabzanımı da bu alt sırada 6 zincirle, bakın şu kanatlar oluşturuyoruz ya, modelimizi artık kapatmak üzereyiz. Bu trabzanlarımız da bu şekilde kapanarak içe doğru ilerleyecek. Kalan 3 trabzanımızı bu kanadımızın içerisine yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Ne demiştik? İlk de 9 çekiyoruz. 2 sırada 5 zincir, bir alt sırada ve bu sırada bir de diğer sonraki, yani sonraki sırada da 6 zincirlik olacak bu kanatlarımız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi 6 zincir çekerek 5 sık iğnemiz vardı en son. Bunu bir tane atlayıp yine 3 sık iğneye düşüreceğiz. Artık eksiltmeye gidiyoruz. Çünkü modelimizi kapatacağız.
Ortada 3 sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın kenarlardaki sık iğneleri örmüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığıma ipimi dolayıp yine bakın bu kanadın içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Burada yaptığımız gibi 3, dördüncüyü de hemen alt sırada yaptığımız bu trabzan tepesine yapıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektik. Burada da artırmamızı yapıyoruz. Bu sırada 2 tane modelimiz olacak. Sıradaki 3 trabzanı da boşluğa yaparak devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Yine sıra sonları hiç değişmeyecek. Dördüncü zincir içerisine 3 seferde çıktım. Trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Hemen sıradaki boşluğa 1, 2, 3 trabzan yaptım. Sonrasında tepesine yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yani şöyle alt sırada ne yaptık? İlk 9 zincirden sonraki sırada ne yapmıştık? Bakın aynısını yapıyoruz. Trabzanlarımı yaptım, bu sıradayım. 5 zincir çekip şimdi 9 zincirin ortasını bulup bir sık iğne yapacağız. Sonra yine 5 zincir çekip tekrar bu tarafı örmeye devam edeceğiz. Şimdi aynı sistemle ilerliyoruz. 5 zincir çekmiştim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. zincir içine sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi dolayıp bu 4 tane olan trabzanın sonuncusuna bir ilkini yapıyorum. Ve diğer üçünü de şu 6 zincirle oluşturduğumuz modelimizin içerisine 6 zincir içerisine yapıyoruz. 4 trabzanımız oldu. Şimdi hemen son kanadımızı yapacağız. 6 zincirlik. 5, 6 zincir çektim. Bakın 3 tane sık iğneydi. Yine ilkine atlıyorum. Tam ortadakine bir sık iğne yapıyorum. Yine eksiltme işlemini yaptık. 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi dolayıp sıradaki şu 6 zincirlik kanadın içerisine 3 trabzan, dördüncüyü de tam sıradaki dörtlü trabzanın ilkinin tepesine yapıyoruz. Bakın bu kısmı da yaptık biz. Sonraki sırada bu şekilde ilerlete ilerlete bandanamızın modeli ortaya çıkacak. Şimdi bu tarafta ne yapmıştık? Yine burada da aynısını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Çünkü modellerimizi kurarken 9 zincirden sonraki 2 sırada 5 zincir çekeceğiz kanatlarını. Sonraki 3 sırada da 6 zincir çekeceğiz. Bakın 1, 2, 3 kapatırken olacak bu. Yani arttırma yaptığımız kanatlarda ilk 9, sonra 2 sıra 5. Eksiltmeye dönme sırasında da son 3 kanadını da 6'şar zincirle öreceğiz. Bunu hiç unutmayın. Tüm sıralarda böyle olacak arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çektim yine. 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine şöyle bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen dördüncü trabzan tepesine bir trabzan. Sıradaki boşluğa 3 trabzan daha yapıp dörtlüyorum. 2 zincir çektim. Yine dördüncü zincir içerisine 3 seferde çıktım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geriye çevirdim örgümü. Hemen boşluğa 1, 2, 3 trabzan. Dördüncü trabzanımı hemen sıradaki dörtlü trabzanın ilkinin tepesine yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. kanadımızı 5 zincirle oluşturacağız. 9'du 5, bunu da 5 yapacağız. Sonrasında 3 kanadımızı 6 olarak ilerleyeceğiz 6 zincirle. Hemen sıradaki kanadın tam dibinden bir sık iğne, sıradaki sık iğne içerisine bir sık iğne ve yine sıradaki kanadın tam dibine bir sık iğne yaparak 3 tane sık iğne yapmış olduk.
2 3 4 5 zincirle yine aynı şekilde 1 2 3 4. trabzan tepesine geçtik ve sıradaki 3 trabzanı da bu 6'şar zincirle modelimizi, yani kapattığımız modelin kanatlarının içerisine yapıyoruz. Şimdi burada 2 zincir çektik, artık kanadımız kapanacak. Bakın 2 zincir ile bu tam tepeyi yapıyoruz. 2 zincir çektik, yine bu sıradaki kanadın içerisine 3 tane trabzan ve sıradaki 4 trabzanın ilkinin tepesine bir trabzanı yaparak burada da 4 diyoruz. Bakın ilk modelimizi kapatmış olduk. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı baştaki modelde ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. İlk sık iğnemi yaptım. İkinciyi, üçüncüyü. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine son trabzan tepesine bir trabzan, kalan 3 trabzanı da bu boşluğa yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincir içerisine 1 2 3 seferde çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6. Sıra başlarımızda sürekli aynı ilerleyecek. Sıra sonlarında ne yaptıysak her modelde aynı işlemleri tekrarlayacağız. 6 zincirle sıradaki boşluğa yine 3 trabzan yapıyorum. 4. trabzanımı sıradaki 4'lü trabzanın ilkinin tepesine. Şimdi bakın ne yaptık? İlk 9 zincirle başlamıştık. 2 sıra 5 zincir çektik. Şimdi kalan 3 sırayı 6 zincirle yapacağız kanatlarını. 1 2 3 4 5 6. Ve hemen sıradaki kanadın içerisine bir tane sık iğne ve bu 3 sık iğnenin hepsine yine 3 sık iğne tepelerine batarak yapıyoruz. Toplamda 5 sık iğnemiz olacak. 5. sık iğnemizi de sıradaki kanadımızın içerisine yaptık. 3 4 5 6 zincir çektik. Bakın sıradaki 4'lü trabzanımın sonuncusuna batıyorum ve aşağıdaki 2 zincir çekmiştik kapatırken, tam bu 2 zincirlik boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Sonuncuyu da sıradaki 4'lü trabzanın ilkinin tepesine yaparak, bakın burada ilk modelimizi şu kısmı örüyoruz. Şu anda yaptık. Sonra döndüğümüzde bir üst sırada 3 modele çıkacak. Bu 3 modelin başlangıçlarını yaparken sonraki sırada bu 2 modelimizi de kapatacağız. Eksilterek kapatacağız. Diğer 3 modelimizi de arttırarak açılımını yapmış olacağız. Sistemimiz bu şekilde, çok basit. Yani örgü yeni öğrenenler için biraz kafa karıştırıcı olabilir arkadaşlar. Bunun için videoyu dediğim gibi ilk motifte ne yaptıysak başa sararak aynılarını tekrar edeceksiniz. Hiçbir zorluğu yok. Videoyu yavaşlatabilirsiniz. Eğer örgüyü bilenler videoyu hızlandırarak yapabilir. Örgüyü bilmeyenler, yeni başlayanlar da kendi telefonunuzun ayarlarından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ne yapmıştık? Şimdi 6 zincirlik yuvalar oluşturmaya. 1 2 3 4 5 6. Bu modelimizin de burada 5 tane sık iğne yapacağız. İlk baştaki sırada ne yaptıysak 2, bu ortadaki 3 sık iğne tepesine 3 tane, bir de bu son kanadın içine bir tane yaptık. 5 sık iğneye çıkardık. 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar son trabzan tepesine ve 3 tane de bu boşluğa yapıyoruz. 2 zincir çektim. 1 2 3, dördüncü zincir tepesine bu şekilde üçlü trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, geriye çevirdim. 3 tane ikili trabzan, dördüncüyü sıradaki dörtlü trabzanın tepesine, ilkinin tepesine yaptık. Bakın şimdi yine arttırma yapacağımız yere geldik. Bu modelimizi kapattık. Şimdi 3'e çıkaracağız. Neredeyiz biz, onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi şu sıradayız biz. Burada bakın ilk 9 zincirlik yuvayı oluşturacağım.
modelimizin ilk zeminini hazırlayacağız. Burada yine iki motifimizin yani iki modelimizin de eksiltme kısımlarını öreceğiz şu sırada ve geleceğiz kapattığımız şu kısım, bakın buradaki iki zincirlik boşluğa yaptığımız 4 trabzanın üzerine yine tam bu modelimizin üst kısmına aynı hizaya denk gelecek bir model daha kuracağız. İkinci modelimiz olacak. Geleceğiz yine, bakın sonda da bir tane kurup burada da 1 2 3 tane şöyle baklava dilimi modelimizin açılımını yapacağız. İki baklava dilimizi kapatırken diğer sıralarda 3'e çıkartıp bunu üçüncü baklava dilimlerimizin üçünün açılımını yaparak modelimizi ilerleteceğiz. Şimdi ben biraz daha göstereceğim. Birkaç sıra daha sonrasında zaten tekniğini anlamış olacağız. Kesinlikle inanıyorum. Şimdi bakın ne demiştik? Şu sırada artık artırma yapacağız. Çünkü biz ne zaman 5 tane sık iğne olan kısmı yapıp da önümüze 5 sık iğne çıktığı sırada biz artırmalarımızı yapacağız hep başlarda ve dediğim gibi şu modelimizi kapattığımız her sırada da artırmamız olacak. Bakın burada da modellerimiz kapandı. Kapanan her modelin üzerine de bir model kuracağız. Sistem bu şekilde ilerleyecek. 1'di, 2'ye çıkarttık, 3 ve 4, 5, 6 diye bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi hemen 9 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ipimi tığıma dolayıp bakın ilk artırmamı ilk modelimin burada 3'e çıkarttık. İlkini yapıyoruz. Hemen sıradaki 6 zincirlik, bakın diğer kapatacağım bu baklava deseni olan modelimin 6 kanatlık bu kanatların içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Bunları da artık bu trabzanlar eksilterek ineceğiz aşağı. Şöyle bakın düşünün. Burada artırarak ilerliyoruz. Şimdi de eksilterek bunları kapatacağız. Diğerlerinin de diğer 3 modeli de artırarak ilerleyeceğiz. Yani her ikisi de bir arada ilerleyecek. Diğer iki modeli kapatırken diğer 3 modelin açılımını yaparak bu şekilde bu örgümüz ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Bakın 1, 2, şimdi önce 9 sonra 2 sırada 5'ti. Bir ikinci 6 zincirimiz olacak. Sonra da bir sıra daha 6 zincirle devam edeceğiz. 5 sık iğnemiz vardı. İlkini bırakıyoruz. İkincisine batarak burada ortadaki 3 sık iğneyi örüyoruz. Yani 5'i 3'e düşürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Sıradaki kanadın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İçe doğru bakın bu dörtlü trabzanlar ilerliyor. Kapattığımız modellerimiz de bu şekilde. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Tam kapattığımız modelin üzerine yine bir tane artırma modelimiz olacak. Yani arttırma yapıyoruz. Buraya da ikili trabzan yaptık. Biz şu kısmı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada yine sıradaki kanadın içerisine kapattığımız yani eksilterek kapatacağımız kanadımızın içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine tam ortadaki 3 sık iğneye örüyoruz. Başta ve sondaki sık iğneleri örmeden 5 sık iğneyi 3'e düşürüyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine sıradaki kanadımızın içerisine 3 tane trabzan. Sonuncusunu da sıradaki dörtlü trabzanın ilkine batarak tepesine ilerletiyorum. Son artırmamızı burada yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ortada yaptık. 2 de başta ve sonda bir tane olmak üzere. Burada 3 tane baklava modelimizin açılımını yapmış olduk. 3, 4, 2 zincir çektim. Yine 1, 2, 3, dördüncü tepesine üçlü trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine geriye döndüm. 2, 3 trabzan yaptım. Sıradaki trabzanımı yine aynı ilk trabzan tepesine yaptım.
1, 2, 3, 4, 5. Şimdi modelimizin ne demiştik? İlkinde 9 zincir, sonraki iki sırada 5'er zincirli yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5.'ye tam ortasına bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4. Trabzan tepesine geçiş yaptım. Sıradaki 3 trabzanımı da kapattığımız modelimizin hemen kanadının içine yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim ve 3 sık iğneyi 1'e düşüreceğiz. Tam ortaya bir tane sık iğne yapıyoruz. 4, 5, 6. Yine sıradaki kanadın içerisine 3 trabzan. Sıradakinin tepesine bir trabzanla 4 dedik trabzanımızı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Çünkü burada sıradaki ikinci 9 zincirlik olan kısma geldik. Modelimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5.'ye 5. zincir içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine 4. trabzan tepesine geçiş yaptım. Ve kapatacağımız ikinci modelimizin bu kanadının içerisine 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Ve 3 sık iğneyi 1'e düşürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine kapatacağımız bu model, buralarda kafa karışıklığı olmasın. Bir, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi açılımını yaptığımız modellerimiz sırada o modelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5.'ye 9 zincirin tam ortadakini buluyoruz. Ters tarafına denk geldiği için zincirlerin biraz zor oluyor batması. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Yine 4. trabzan üzerine ilkini yapıp sıradaki 3 trabzanımızı da bu boşluğa yapıyoruz. 2 zincir çektim. 3 seferde çıktım. Tam 4. zincir tepesine batarak. Bakın arkadaşlar, iki modelimizi artık kapatmak üzereyiz. Son sırada iki modelimizi 2 zincirle aynı şurada yaptığımız gibi kapatıp diğer modelimize devam edeceğiz. Sonraki 2 sıra sonra da 4 tane modele çıkartacağız bu örgümüzü. Şu şekilde bakın, biz şu sırayı yapacağız şimdi. Sonraki sırada 4 tane modelimizin açılımını yaparken aynı her model üzerine bakın. Bu 3 model, 2 model üzerine 1, burada 2, 3, 4. 4 tane 9 zincirlik başlangıcımız modelimizin açılımı olacak 2 sıra sonrası. Şimdi bir sıra daha örüp şu kısmı kapatacağım hızlıca. Sonrasında, çünkü 36 dakika oldu neredeyse video. Uzun sürüyor. Tamamını anlatmak mümkün değil. Yani 2,5 saatimiz alır. 2, 5, 6. Hemen şöyle hızlıca örelim. Dediğim gibi örgüyü bilenler, örgüyü kavrayanlar hızlı ayarlardan hızlandırabilir videoyu. Bilmeyenleri de hızlı geliyorsa anlatımım yavaşlatabilir. Aynı şekilde daha yavaş izleyebilir. 5 zincir çektim. Şimdi yine bakın, sıradaki kanadın içerisine bir sık iğneydi. Burada 3'e çıkaracağız. Tam sık iğne tepesine, bir de bu taraftaki kanadın içerisine bir sık iğne yaparak 3'e çıkarttık. 2, 3, 4, 5 zincirle yine son trabzan tepesine bir trabzan. Bakın, son 6'şar zincirlik kanatlarımızda bu kapattığımız modelimiz oluyor. 3 tane trabzan da içerisine yaparak trabzanlarımızı dörtledik. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada kapatıyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi bir alt modelde hemen sıradaki kanadın içerisine yine
3 trabzan yapıyoruz. Dördüncü trabzanımızı tam sıradaki trabzan tepesine 3 4 5 zincir çektim. Bunu kapatırken bu modelimi diğer modellerimizin artırımıyla devam ediyoruz. 5 zincirle buraya 3 sık iğne, sıradaki sık iğne tepesine, üçüncüyü de diğer kanadının içerisine yaptık. 1 2 3 4 5 zincirle son trabzan tepesine ilkini yapıyoruz. Sonra bakın kapatacağımız bu modelimizin kanatlarının içerisine 3 tane de trabzan buraya yaptım. Yine arada 2 zincir çektim. Hemen diğer kanadının içerisine 3 trabzan, dördüncüleri zaten trabzan tepelerine yapıyoruz. Bakın sıradaki trabzanın ilkine, dörtlü trabzanın ilkinin tepesine yaptım. Şimdi yine kapattığımızda artık kapattık. Şimdi artırma yaptığımız modelimize 3 4 5 zincir çektim. Bir sık iğneydi. Burada 3 sık iğneye çıkarıyoruz. Üçüncüyü de bu boşluğa 1 2 3 4 5 zincir, hemen dördüncü trabzanımızın tepesine son üçünü de bu boşluğa yaparak dörtlüyoruz trabzanlarımızı. 2 zincir çektim ve bakın tam dördüncü zincir içerisine 3 seferde çıktım, trabzanlarımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir, tekrar örgümü çevirdim, devam ediyorum. 1 2 3 dördüncü sıradaki dörtlü trabzanın ilkinkinin tepesine batıyorum. 1 2 bakın ne yaptık, 9 zincirliydi. İki kanadını da 5 zincirli oluşturduk. Sonraki bundan sonra 3 kanat daha oluşturacağız. Bunlar 6 zincirli olacak. 3 4 5 6 zincir çektim ve hemen 3 sık iğneyi 5'e çıkarıyoruz. 1 3 sık iğne tepesine 3 tane, her bir sık iğne tepesine bir de yine sıradaki boşluk içerisine beşledik sık iğnelerimizi. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen bakın son trabzan tepesine batıyorum. Burada alt sırada 2 zincirle kapatacağımız modelimiz vardı. Bu 2 zincirin içerisine boşluğa 2 tane trabzan ve yine sıradakinin tepesine batarak dörtlüyoruz burada trabzanımızı. Modelimizi kapattık. Bir üst sırada zaten arttırma sıramız olacak. Bir 9 zincirlik artı ilk motifimizin, baklava dilimimizin 9 zincirlik ilkini buraya, ikincisini buraya yapacağız. Bakın kapattığımız yere, üçüncüsünü buraya, dördüncüsünü de buraya yapacağız. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi zaten çözdük. Ne yaptıysak başlangıçlarda aynısını yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın neredeyiz biz şu anda? Şu kısımdayız. Bakın burayı ördük, geldik. Bu modelimizi kapattık. Şimdi geleceğiz yine aynı 4 trabzan. Bu şöyle göstermek istiyorum. 2 zincirlik kısma yapacağız. Modelimizi, ikinci modelimizi de kapatmış olacağız şurayı. Yine geldik, devam ettik ve çevirdiğimizde arkasını artık arttırma yerine geldik. Ne yapacağız? 2 modelimizi arttırdık. 3 modelimizi, 2 baklava modelimizi kapattık. Üçünü artırmaya devam ederken kapanışın artık eksiltmeye geçeceğiz. 4 tanesinin de açılımını yapacağız. Bakın ilkini şöyle çevirmek istiyorum. Zaten bakın çevirdim. Şöyle görün istiyorum. İlk arttırmayı şu 4 trabzan üzerine 9 zincir. İkinci arttırmayı kapattığımız modelimizin şu üzerine yapacağız. Üçüncü arttırmayı yine bu kapattığımız modelimizin üçüncüyü buraya yapacağız. Sonuncusunu da buraya. 4 tane baklava modelimizin artırımını, açılımını yaparken bu üçünü de burada gördüğünüz yarım olan baklava modellerimizin üçünü de eksilterek aynı burada yaptığımız gibi devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örgümüz ilerliyor. Dediğim gibi biraz örgü bilmeyenler özellikle biraz kafa karıştırıcı olabilir ama videoyu yavaşlatarak tekrar anlamadıysanız ilk modellerimizde nasıl ördüysek aynısını bu şekilde modeli kurarken de öreceğiz. Sistem bu şekilde ilerliyor. Hem eksiltme hem arttırma kısmını ben sizlere detaylı gösterdim.
gösterdiğimi düşünüyorum. Anlamayanlar olabilir. Hızlı eğer video geliyorsa yavaşlatın. Yavaş size geliyorsa hızlandırarak, örgüyü bilenler de çok sıkıcı buluyor bazen. Hızlandırarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben tamamını buna ütü de yaptım. Bakın göstereyim. Çok güzel bir model. Ütümü de yapıp geldim. Sizler de ne kadar yapacağınızı söyleyeceğim. Bir şöyle dikey sayarsak 1, 2, 3 tam modelimizi kurdum. Yarımda 3,5 model yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yandan sayarsak 6 sıra. Yarımda baklava modelimiz 6,5 dilimden oluştu. Ben bu şekilde ölçüsünü aldım. Gayet de ideal. Şöyle hatta bayağı da rahat büyük boy olduğunu düşünüyorum. Yaptığım diğer bandanalardan daha ebat olarak büyük. Bakın 56 santim en sade bağcıksız kısmı 56 santim. Şöyle boydan da söylemek istiyorum. 29 santimde şöyle uzunluğu yan kısımdan da yine söylersem 41 santimde yan uzunluğu oldu arkadaşlar. Gayet ideal. Hani bele bağlanılabilir. Yetişkin boyu içinde çok ideal bir bandana boyu oldu. Buraya kadar zaten sondu. Şu kenarlarını tam ortada 5 sık iğne yaptıktan sonra bırakıyoruz. Yarım kalacak yani modelimiz. Sonrasında kenarlarını yapacağız ve bağcıkları ön kısmı derken bandanamızı tamamlayacağız. Hızlıca arkada sizler de yapın, boyutunu büyütün. Sonra birlikte kenar kısmına geldiğimizde devam edelim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar zaten tamamlamıştım ben. Hemen şöyle bandanamı alıp sonuncu kısma geldim. Üçlü trabzan yaptım. Tam köşe noktasını 2 zincirle dördüncü zincir üzerine batarak bir zincir çektim. Hemen bu boşluğa bir kaydırmayla geçiş yaptım. 2 zincir çekerek ikili trabzan 1 2 3 zincir çektim. Tam tepe noktasına yine kaydırma ilmeğiyle bir pıtırcık oluşturdum. Aynı noktaya tekrar bir tane ikili trabzan yaparak şu sıradaki boşluk içerisine geçiş yaptım. Kaydırma ilmeğiyle 1 2 zincir çektim. Aynı boşluk içerisine ikili trabzan 1 2 3 zincir çektim. Tekrar bir pıtırcık oluşturuyorum tepesine. Yine aynı yere bir ikili trabzan yaptım ve sıradaki hemen bu boşluğa kaydırma ilmeğiyle geçiş yaptım. 1 2 zincirle önce bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir pıtırcık oluşturdum. Yine aynı yere bir tane ikili trabzan yapıp sıradaki boşluğa kaydırma ilmeğiyle geçiş yaptım. 1 2 zincir, bir ikili trabzan, 3 zincirle bir pıtırcık oluşturuyorum. Yine ikili trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa geçiş yaptım. Bu şekilde kenar kısmını ben böyle öreceğim sonuna kadar ta ki şu tam uç noktasına, tepe noktasına gelene kadar bu kenarlarını bu şekilde bir oyayla örelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın sonuna kadar bu kenarını böyle geldik. Sondan yine pıtırcık yapıp bir trabzan son boşluğa kaydırma ilmeğiyle sabitledim. Ben şimdi bu en uç noktasında 50 tane zincir çekip buraya ahşap boncuk takacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 tane zincir çektim. Şöyle hemen şu uç noktasına değil sıradaki yani diğer yan taraftaki ilk boşluğa kapattım. 2 zincir çektim. Önce biraz modelimizden örelim. Sonra ahşap boncuğu o şekilde farklı bir görüntüsü olsun istedim. Tam uç kısmında bir trabzan yapıyorum yine. Hemen sıradaki boşluğa kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Aynı bu tarafta ne yaptıysak yine oyasını böyle öreceğiz. 3 zincir tam tepeye bir pıtırcık, yine bir trabzan örüyorum, sıradaki boşluğa kapatıyorum. 1 2 zincir, bir trabzan örüyorum, 1 2 3 zincirle bir pıtırcık oluşturuyorum, bir trabzan örüp
sıradaki boşluğa kapatıyorum. Aynı bu tarafı da öreceğiz. Bu şekilde ipimizi temizleriz. Şöyle bir ahşap boncuk takacağım ben arkadaşlar. Şöyle büyük boyda bir ahşap boncuk içerisinden geçireceğim. Hoş bir görüntüsü oldu. Bir düğüm atıp şöyle sıkıca ortalayın. Hafif şu ucunda görünmesini istiyorum ben. Sonra düğümü içerisinden geçirelim. Zaten bu ahşap boncukların boşlukları büyük oluyor. Bakın bu şekilde güzel bir görüntüsü oldu. Ben böyle uç kısmında farklı olsun diye böyle bir görüntü hazırladım. Şimdi hemen kenar kısmını da yukarıya kadar örelim. Sonra bağcık ve ön kısmını tamamlayıp bitireceğiz bandanamızı. Evet, sonuna kadar geldim. Son modelimi yapacağım. Son boşluğa kapattım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 45 ya da 50 zincir çekeceğim ve çektikten sonra kaydırma ilmekleriyle ön tarafının sık iğnesini yapacağız. 50 zincir çektim. Hemen sırasıyla her zincir içerisine bir kaydırma ilmeği yaparak başa kadar gelelim. Eğer şu ön kısmını siz daha 50 santim olmuştu yaklaşık sanırım ölçü. Şu anda kaç olduğunu bir daha ölçmek istiyorum. Bağcık kısmını daha fazla yapabilirsiniz. Eğer kısa olduğunu düşünüyorsanız. Yeteri kadar hayır, ben bayağı olmuş. Şöyle hatta kenar oyasını ördükten sonra ölçtüğümde ölçüm 60 santime kadar çıktı arkadaşlar. Şu an ekrana sığmadığı için görünmüyor. Kenar oyasız 50 küsürdü, şu an 60 santim oldu. O yüzden 50 zincirle ideal, hatta 45 zincirle bile bağcı olabilir. Zaten baş çevresi yeterince istediğimiz gayet rahat yetişkin boy için genişlikte oldu. Şimdi bunu kaydırma ilmeğiyle aşağıya kadar gelelim. Sonrasında ön kısmını yapacağız. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın diptekini yapıp buraya direkt boşluğa sık iğne ile geçiş yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Sonrasında buradaki 4 trabzanımız vardı. Her birinin tepesine tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Ve şimdi modelimizin baklava örgüsü, o modelimizin 6 zincirlik boşluklarına geldik. Bu boşluklara da yine 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Ve sıradaki 5 tane sık iğnemizde tam bırakmıştık burayı. 5 sık iğnemizin üzerine 5 sık iğne yapıyoruz. Yine 6 zincirlik boşluğumuza 2, 3, 5 de olabilirsiniz buraya. Ben 6'da oldum. Eliniz gevşekse 5 de olabilir. 6 sık iğne yaptım. Ve şimdi sıradaki dörtlü trabzanımız, bakın bu kapattığımız modelimizin tam uç noktası. 4 tane sık iğne, yine 6 zincirlik boşluklara geldik. 3, 4, 5, 6. Tam ortadaki 5 sık iğnenin tepesine, yani her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada da 5 sık iğnemiz oluyor. Yine yanındaki 6 zincirlik boşluğa 6 tane sık iğne. Yani komple bu ön kısmını sık iğne ile örüp geliyoruz başa kadar arkadaşlar. Başta yine şu kısma geldiğimizde bu boşluğa bir sık iğne ile geçiş yapalım. Sonrasında yine 50 zincirle kaydırma ilmekleriyle buradaki bağcığımızı da örüp aşağıya kadar birleştirip burada tamamlayalım. Yani göstereceğim çok daha böyle detayı olan bir yeri yok. Devam edelim, bandanamızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın burayı komple sık iğne yaptım. Bu taraftaki bağcığımı da yine 50 zincir çekerek tamamlayıp kaydırma ilmeğiyle sonuna kadar geldim.
Şimdi başlarken hani bu köşedeki oyamıza bir zincir çekerek bu boşluğa bir sık iğne yapmıştık. O sık iğnenin tam tepesine kaydırma ilmeğiyle birleştiriyorum ve ipimi kesiyorum. Burada ipimi temizleyip şimdi şu kenar oyasına ve bağcıklarına ön tarafına bir ütü basıp birlikte videomuzun kapanışını yapacağız. Evet, pardon, kameraya vurdum. Evet arkadaşlar, bandanamızı tamamladık. Kapanış için yine şöyle göstermek istiyorum. Uç kısmını birlikte yapalım. Bağcıklarına ön kısmına da ütüye yaptım. Muhakkak ütü çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan biri Ayşe Hanım, bandanamı ördüm bir araya toplandı, bir türlü açılmıyor ya da küçük oldu. Ne yapmalıyım? Aynı tığ, aynı iple ördüğüme rağmen. Arkadaşlar muhakkak ütü yapmanız gerekir. Ütü bandanayı büyük bir ölçüde büyütüyor. Yani şöyle elinizle düzelterek buharlı yüksek ısıda koton ipleri hani böyle farklı ipler var böyle ütü ısısında çekebilen, eriyebilen, onlar değil. Onların da üzerine yine bir ince tülbent koyarak ütüleyebilirsiniz ama koton iplerin üzerine sade ütüyü de ben sade ütülüyorum. Hiçbir tülbent koymadan bu şekilde ütü yapmanız mutlaka önemli. Bandanayı hem daha hafif yapıyor hem pürüzsüz daha güzel bir görünüm sağlıyor. Hem de bandanayı daha büyük yapıyor arkadaşlar. Ütüyle büyütüyorsunuz yani bandanayı açarak şöyle elinizle örgünüzün kusursuz görünmesini hem de bandananın boyutunun büyümesini sağlıyorsunuz. O yüzden muhakkak ütü yapalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.